Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte günümüzde Marmara Denizi'ni istila edip hepimizi endişelendiren deniz müsilajını inceliyoruz. En kısa tanımıyla deniz müsilajı, denizde bulunan mukus benzeri organik madde topluluğudur. Kremsi ve jelatinimsi bir madde olan müsilaj, kendi kendine genellikle zararlı değildir. Ancak Escherichia coli bakterisi dahil olmak üzere beraberinde birçok virüs ve mikroorganizmayı yanında taşır. Peki deniz müsilajı bir canlı tarafından mı oluşturulur? Oluşum sebepleri nelerdir? Deniz müsilajı, denizdeki biyolojik işlemin ilk basamağında yer alan fitoplanktonlar tarafından üretilir ve denize salınır. Normal şartlarda bu üretim az ve önemsiz bir miktarda olur ya da deniz bu miktarı tolere edebilir. Ancak 3 faktörün birleşimi sonucu bu üretim aşırı seviyelere çıkabilir. Bunlardan biri sıcaklıktır. Uzun süre mevsim normallerinin üstünde seyreden hava koşulları müsilaja neden olan ortamı oluşturur. Bir diğeri ise durağan denizdir. Durağan deniz derken durgun bir hava ve az sirkülasyona sahip denizden bahsediyoruz. Marmara Denizi de iki boğaz arasına adeta hapsolmuş bir deniz olduğu için müsilaj oluşumuna neden olan durağanlık maalesef kaçınılmazdır. Üçüncü, en önemli ve biz insanları en çok ilgilendiren neden ise deniz suyunun yüksek azot ve fosfor oranıdır. Marmara Denizi'ne kıyısı olan İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Tekirdağ illerinde yaklaşık olarak 25 milyon insan yaşamaktadır ve bu illerde görece daha fazla sanayileşme mevcuttur. Dolayısıyla tüm insan atıkları ve fabrikalardan çıkan atık ve kimyasallar tam bir filtreleme yapılmadan Marmara Denizi'ne boşaltılmaktadır. İşte yüksek sıcaklıklar, durağan ortam ve fazlaca atık sonucu denizin normalden daha fazla temizlenmesi ve arıtılması gerekir. Bu noktada az önce bahsettiğimiz minik canlılar fitoplanktonlar normalden daha fazla çalışırlar ve sayılarını da anormal derecede artırırlar. Bir süre sonra fitoplanktonlarda stres durumu oluşur ve müsilaj salgılarlar. Kremsi, mukus yapıda olan bu müsilaj bir süre sonra yüzeye çıkar ve 10 santim kalınlığa varabilen bir tabaka oluşturur. Bu da suyun altındaki yaşamla üstündeki atmosferin iletişimini keser ve sıcaklığı iyice artırır. Aynı zamanda da sudaki çözülmüş oksijeni tüketir. Dolayısıyla bu da özellikle sünger, yosun, mercan gibi hareketsiz canlıların ve denizi süzen kabukluların ölümüne sebep olur. Bu durum Marmara Denizi'nde geçtiğimiz Mayıs ayında gündem olsa da uzmanlar tarafından müsilaj üretiminin ve ölümlerin 2020 Kasım ayından beri var olduğu söyleniyor. Son olarak akıllarda dolanan balık, midye ve diğer deniz canlıları tüketilir mi ve bu yaz denize girilebilir mi sorularına cevap verelim ve bu müsilajı nasıl önleyebileceğimize bakalım. BBC kanalında Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Profesör Mustafa Sarı ile yapılan röportajda Sarı, müsilajın organik bir madde olduğunu ve midye ve balık tüketiminin sorun olmayacağını söylese de müsilaj çevresinde normalden 2-3 kat daha fazla mikroorganizma bulunduğu için denize girerek temas etmede ve ürünlerin tüketimi konusunda uyarıyor. Müsilajı önlemek için yapabileceğimiz tek şey ise denizlere bıraktığımız atıkları daha iyi filtrelemek ve mümkün olduğunca azaltmak diyebiliriz. Böylelikle fitoplanktonların iş yükü azalır ve dolayısıyla sayıları ve stres durumları da azalacağından müsilaj üretimi de aynı doğrultuda düşer. Biz de tekrar normal, temiz ve güzel Marmara Denizimize kavuşmuş oluruz. Unutmayın, doğaya ne verirsek onu geriye alırız. Doğa kendisine hor ve bir çöplük gibi davranıp ancak karşılığında güzellik bekleyeceğimiz bir mecra değildir. Yıllardır yaptığımız her türlü kötülüğü bir şekilde kabullenen bu mükemmel oluşum artık gözümüze soka soka alarm vermekte. Önlem alma işi ise bize kalıyor. Bilgi öküzleri olarak bugün size anlatacaklarımız bu kadardı. Daha sonraki içeriklerimizden haberdar olmak için abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.